Evet arkadaşlar, Merhaba. yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Bugün biraz gezinti yapalım dedik Berna'yla. Arabamıza bindik. Yeni yerler keşfedelim dedik. Köylerde Çıktık. gezelim dedik. Köyün tepelerinde çok güzel doğa yerleri var burada. Ormanlar var, patikalar güzel. var. Kırlar var. Gezerken Uçsuz bucaksız. evet, şunu fark ettik. Burada yine Türkiye'den sonra Almanya'da da bir açık hava müzesi bulduk kendimize. Bir anda Şimdi- karşımıza çıktı. Evet, bir anda gezerken karşımıza çıktı. Hatta şöyle gezdiğimiz yer tasını şöyle Evet. göstereyim. Şu şekilde ara yollardan, tarla yollarından gelerek burayı keşfettik diyebiliriz. Burası Açık Hava Müzesi. Antik çağdan kalma kalıntılara rastlanmış. Sonra da koruma altına almışlar. Evet. Şu duvarlar antik çağdan kalmış. Evet, şimdi onları da göstereceğiz sizlere. Bir de bu evin çatısı falan kıymetliymiş. Az önce okudum. Şu ilerideki ahşap evin. O zaman şimdi de Açık Hava Müzesi'ni gezelim tekrardan. Almanya'daki Açık Hava Müzesi'ni gezelim. Videoda görüşürüz. Karşı taraf arkadaşlar Bofingen şehri. Güneş olduğu için gösteremiyorum rahat. Burası Bofingen bölgesinin planı. Biz şu an neredeyiz Berna, gösterebilir misin? Şu an buradayız. Burası Boflingen bir şehir. Bu civarlarda köyler. İşte yürüyüş parkurları var, bisiklet yolu var. Bölgede neler olduğunu Aynen. gösteren bir harita. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally. Şu karşıda gördüğünüz yer değerli bir çatıymış. Eski çağdan kalma. Burası da daha önceki videolarımızdan izlemişsinizdir belki. Ak topraklı höyük gibi bir yer aslında. Yeni keşfedilmiş. Şimdi size şöyle ifade edeyim. Şurada aşağıda parmakla gösterdiğim kısımda insanlar yürüyor, görmüşsünüz. Şimdi biz o yol üzerinden geldik. Buradan ormanın içine doğru. Arkası orman. Buradan göremiyoruz. Bu kadar gözüküyor. Ormana arabayla giriş yasak olduğunu tabelada yazmışlar. Bisiklet ve sadece tarım aletleri girebilir demiş. Tarım bölgesi olduğu için yürüyüş yolu. Arabanın girmesi yasak. Almanya'da şöyle bir şey var. İnsanlar büyük şehirlere tıkılıp kalmamış. Her yere yayılmış. En büyük şehirlerin nüfusu bile 4-5 milyon. 3 milyon civarı. O da birkaç yani işte Berlin, Stuttgart, Münih gibi. Her yere yayılmışlar. O yüzden 5-6 kilometrede bir köy çıkıyor karşına. Her yerde köy var. Şuradan hep köyler görünüyor yani. Aralarında çok az mesafe var. Burada da aynı şekilde. Evet. 15-20 kilometre arayla da şehirler var. Bofingen bunlardan biri. Buradan böyle ilerlediğiniz zaman işte Nördlingen, Ellwangen gibi böyle bir sürü şehirlere. İnsanlar her yere yayıldığı için köyde yaşayan ya da şehirde yaşayan eşit oluyor yani. Köyde yaşayan da mahrum kalmıyor hiçbir şeyden. Tabii. İşte marketi, okulu, yine okulun köyünde gidiyor yani devam ediyor hayatına. Burada köyler aşırı gelişmiş yani. Köyler çok modern, evlerin yapıları çok modern ve çok kaliteli. Böyle köy demezsiniz aslında ama köy yani hani. Almanya'nın köyü aslında. Bizim olduğumuz bölge de öyle. Hiçbir yerde kaos yok, karışıklık yok. Her yerde insan var, az insan var. Şimdi biz gezerken dağın başına çıkalım dedik mesela. Köylerin arasından. Burada hadi bir bank bulduk, oturalım dediğimizde 2 kişi oturmuş orada sohbet ediyorlar. Dağın başına da çıksanız insan muhakkak görüyorsunuz. Evet var. Ancak bir de burada kalabalık küçük değil. ormanlar var. Her yerde küçük küçük orman var. Hava çok temiz. Bir de burada hemen hemen her köye veya her şehre 1 ya da 2 sanayi düşüyor bu bölgede özellikle. Böyle sanayileri bölmüşler. Bu da arkadaşlar havanın kirliliğini önlemek amaçlı hani güzel bir şey. Make a move, I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel Evet. Antik çağdan kalma bu taşlarla yeniden duvarları örmüşler. Küçük bir alan ama güzel. Şurada da kalan kaç ev var. Biz yine kırlarda, dağda, bayırda. Burada kırlar çok güzel. İlkbaharı düşünemiyorum. Tam yuvarlanmalık. this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. Şimdi buradan civardaki başka köylere gidelim. Hadi gelin. Tipe bak, kulaklara bak. Sümükler akmış, kulaklar kepçe. Allah'ım ya Rabbim. Yemelik. Evet arkadaşlar, şimdi de Skuldaldern Kalesi'ne geldik. Yollarda gezerken rastgele bir şekilde bu yol üzerine çıkınca hadi biz de buraya gelelim, buraya çekim yapalım dedik. Her zamanki gibi bizim ailenin standartı spontane çalışıyoruz. Planlı, programlı çalışmak bizde maalesef yok. Kale bugün kapalı yalnız. Öyle biliyoruz yani internetten baktığımız kadarıyla. Şu an yürüyüş yolunda yürüyoruz bakalım. Şurada yine güzel bir heykel var.
anlamını bilmediğimiz. Burası Baldern şehri. Ağaçların arasından göremiyor olabilirsiniz. Burası da çok hoş, güzel bir şehir. Yani manzarası olursa göstereceğim. Bir yazı yazıyor. Berna dedi ki okuyalım mı? Almanca bilenler yorumlara yazsın. Kestane arkadaşlar, kestane. At kestanesi oğlum, sakın ağzına atma. Aa, normal kestane gibi duruyor Berna. Olabilir, Ama at bakın kestanesi mi acaba? Yok ya, normal kestane bu Hüseyin. Emin misin? Hayret. İçini açtım. Kestane ağaçları var. Yiyelim hadi. Yiyelim Kestane mi? ağacı mı? Şurada bir tür heykel var. Ne olduğunu bilmediğimiz. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Bizimkiler tam doğa insanı ya. Yani böyle ormana, çayıra, bayıra saldığın zaman başka hiçbir şey istemiyorlar hayattan. Bu şekilde mutlu oluyorlar yani. And fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Hüseyin, bunun ne olduğunu biliyor musun? Suret gibi durmuyor mu? Çok değişik, evet. Kök yani ama kökü. Ağaç gövdesinden, Ağaç kökü. gövdesinden kök vermiş dışarıya doğru Evet, bence. Beyin evet. kıvrımları gibi. Yine bir sopa almış eline. Sopasız duramıyor bu çocuk. Çok mu yoruluyorsun? O mağara çobanlığından sonra orman çobanlığına terfi etti. Kale burası. Arkadaşlar geldik. Koz Baldern Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Ama yine kapalı, yine kapalı. Hadi. Çık dışarı. Tacı görüyor musunuz kalenin en üstünde? Evet. Bayağı görkemli duruyor. Kral tacı. Bu arkasına bir yere gitmiştik daha önce Berna. Orman yolu var arkasında da. Gidelim bakalım biraz. Giriş. Yapamazsın. Şifre söylemezsiniz. Parola sümüklü böcek. Çok tarihi bir yapı olduğu görüntüsüyle belli oluyor. Ama saati çalışmıyor. Şurada minik bir saat var. Bu kalenin manzarası tüm ovayı görüyordur. Biz biraz aşağıda kaldığımız için çok net göremiyoruz. Sağ olun, battal gazi geri koyuyor. Erkek işte. 7'sinde neyse 70'inde de o. Sopasını vermeniz için like'ları bastırın. Like'ları bastırma, havası sopayı vereceğim. Bunlar hep YouTube'da oyun videoları izlemekten oluyor. Burada minik bir adam var. Çok sakin ve kendi halinde. Evet, minik fasulyeler, el sallayın. Bu çocuk böyle, yani Zübeyir eski çağda yaşayıp böyle ormanlarda, dağda, bayırda, kırda yürüsün, bağırsın, çağırsın, kılıç sallasın. Viking. Aynen, tam bir Viking. Tam o karaktere sahip. Ragnar Lothbrok. Bu da şehir insanı. Evet. Bu da modern çağın bebesi. Ne oldu? Rag- Ragnar'ın kılıcı mı kırıldı? Ragnar'ın sopası kırıldı. Sopası mı kırıldı? Kukuletalı çapkam nasıl gençler? Oldu. Maymun. Sensin maymun, manyak. Hadi yolda daha neler Şu bulacağız taşlar bakalım. çok güzel ya. Kaleye giden yolun taşları. Herhalde belki eskiden burada duvar şeklindeydi değil mi Hüseyin? Olabilir. Sütun şeklinde falan olabilir Evet. yani. Atlarla şöyle zırhlı kıyafetlerle yürüdüğünü düşünsene bu yoldan. Duguduk duguduk duguduk. Benim gözümde Düşünüyorum direkt şu onlar an. canlanıyor. O zaman da gelmiştik. O zaman da kapalıydı. Bu kale ne zaman açık peki? Orada 2023 yılı boyunca kapalı mı yazıyordu acaba? Son kez buraya da şu tabelayı da çekmiş olalım. Life, do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me Skol Baldern Kalesi'nden ayrılıyoruz arkadaşlar. Bakalım Berna Hanım hala köy gezeceğiz diyor. Saat bu arada 5. Hava Kapışıyorlar, kararmazsa. yine bir kapışma. Evet, her zamanki gibi. Biz çocuklara bakalım. Bakalım buradan sonra nereye gidiyoruz. all the scars. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the
Evet arkadaşlar, şimdi Expert adına Almanya'nın yerli bir teknoloji mağazasına geldik. Buradaki fiyatları da inceleyeceğiz hep beraber. Evet. Bugünkü gezimizin de bu şekilde sonuna geleceğiz. Hadi bakalım şimdi teknoloji mağazamızda neler var görelim. Gezelim hep birlikte, fiyatlara bakalım. Böyle çocukların eğlenmesi için atlar yapmışlar. Ücret de almıyorlar yani, öyle bir şey yok. Bizde Brita vardı ya. Evet. Sürahi. Onun 6 tane filtresi 30 euro diyor. Yani çok mu az mı bilemiyorum. 900'den fazla yapıyor. Bunlar tablet kahve makineleri arkadaşlar. 147 Euro'dan başlayan fiyatlar 99 Euro'ya da var. Uygunmuş mesela. Evet. Ek, Philips, bu filtre kahve. Çok fazla seçenek var. Ekmek kızartma makineleri 41 Euro. Boş marka 49 Euro. Benim takip ettiğim bir karavancı vardı. Hem kahve de yapıp satıyordu. Karavanda bu makineyi kullanıyordu. 239 Euro fiyatı var arkadaşlar. Fritözler var arkadaşlar. Tefal'in 69 Euro. Airfryer'lar 219 Euro Philips'in. Mikrodalga fırınlar var. 239 Euro fiyatı var. Samsung'un mikrodalga fırınları 259 Euro. Yine LG'nin 219 Euro. Panasonic 192 Euro. Fritözlerin fiyatları 172 Euro. Gençler, genç bayanlar. Simekleri görüyor musunuz? Ne kadar uygun. Evet. Ütü fiyatları 19 Euro'dan başlıyor. En kalitesine bakalım. Brown var 39 Euro arkadaşlar ütü. Tabii bunların daha şeyleri vardır muhakkak. Şimdi mesela burada çamaşır makinesine bakalım. Özellikleri 70 dB 9 kilogram diyor. 749 Euro fiyatı var çamaşır makinesinin arkadaşlar. Bosch markası yine 9 kilo 739 Euro. Siyah renk. Here 499 Euro'ya da çamaşır makinesi var arkadaşlar. 9 kilo yine. Kurutma makinesi ya da bu. Evet, bu kurutma olabilir. Çok çeşit var. Şimdi böyle sırayla çeke çeke gitmeye çalışacağım. Siemens marka. 899 Euro. Siemens'in bulaşık makinesi. Yine 9 kilo. Miele'ye bakalım mı arkadaşlar? Miele'lerde çamaşır makinesi 8 kilogram 1039 Euro civarında. Ben olsam kesinlikle Miele alırım. Şu hamur yoğurma makinesini bana alır mısın? 500 Euro. Evet. Onu alacağıma Fry alırım. Hayır. O daha çok lazım. Bence bu daha lazım. Ben sana haftada kaç kere tatlı yapıyorum? Kaç kere tatlı yapıyorsan ya. Hamuru elinde yoğur. Kişisel bakım ürünlerine bakarsak arkadaşlar Philips'in 45 Euro, 46 Euro diyelim. Dan başlıyor. 34 Euro'ya da var tabii. 92 Euro, 200 Euro'ya kadar diş fırçası elektrikli. Bosch marka elektrikli süpürge arkadaşlar. 429 Euro, 449 Euro özelliklerine göre değişmekle beraber. Dyson'lar burada. Şimdi Dyson'ların fiyatlarına bakalım. Şu şekilde 949 Euro'ya var, 749 Euro'ya var ve 389 Euro'ya var. Şimdi bu V8, bu V15 modeli 749 Euro. Bu da Gen 5 Detect diyor. Bunun da fiyatı 949 Euro. Dyson'lar da bu şekilde. MediaMarkt'a geçen hafta baktığımızda bu 300'e inmişti. Şu an 389 diyor. Burada model ve çeşitleri var Dyson tabi. Biraz televizyonlara bakalım. MediaMarkt'te çok bakamamıştık ayrıntılı. Sony'nin OLED TV'si 4K Ultra HD görüntü 1649 Euro fiyatı var. İncini 139 santim. Burada santim olarak yazıyor. İncini bilmiyorum. 55 inç herhalde oldu. Şuradaki mid 55 dediği inç olabilir mi? Bilmiyorum. 83 kava bir monitörü 1649 Euro civarında. Burada LG OLED Evo var. 2049 Euro fiyatı var arkadaşlar. İki model 65 inç ve 55 inç olmak üzere. 2049 Euro 65 inç olanı, 55 inçi 1600 yani 1700 Euro. Şimdi iPhone fiyatlarına bakalım. 15 Pro Max'in fiyatı 1449 Euro. Burada 256 GB diyor. Şimdi yine iPhone 15 Pro'da 1199 Euro. Sanki iPhone burada daha pahalıymış gibi geldi bana nedense. Bilmiyorum. Bunun muhasebesini siz yapın. iPhone 15'te 949. iPhone 14 Pro Max 128 GB 1449 Euro. iPhone Pro Max ile 14 Pro Max ile 15 Pro Max arasında niye hiçbir fark yok arkadaşlar? Bunu bilen yazsın. Yorumlarda yazabilir. Açıklayıcı olur. Şimdi alt modellere hiç bakamadık iPhone'un. Alt modellerine de bakalım abi. 13 Pro Max'ler var. 128 GB 1249 Euro diyor. Yine 899 Euro 13 128. Abi bu çok bilmiyorum, bu fiyatlar doğru mu? Yani anlayamadım. Bir bakın, inceleyin. iPhone S 2020 64 GB gibi. Galaxy A14 229 Euro. Burada Watch var. Apple Watch 479 Euro. Huawei Watch GT2 Pro modeli 219. Huawei Watch GT diyor. Yine Active Or 97 Euro. Yani bilemiyorum ne hala. Powerbank'lerin fiyatları biliyorum ki çok fazla çeşit var. Burada 45 Euro fiyatı var. Modellerini tabi siz daha iyi bilirsiniz. Fresh Label. İlgili arkadaşlar
arkadaşlar. Buradaki fiyatlara da bakabilir. Evet, Samsung monitör arkadaşlar. Gaming monitör. Çok beğendim bu modeli. Çok güzel duruyor. 124 santim genişliği var. 999 euro fiyatı var. Yine donanım bilgisi olan arkadaşlar bakabilir. Kasa 2499 euro. 2 TB SSD fena değil. 32 GB sıvı soğutucu. Elektrikli skuterlar var. Segway arkadaşlar. Elektrikli skuter modellerinde öncü markalardan biri olduğunu biliyorum. 800 euro da fiyatı var. Özellikleri şu şekilde. Yine Segway'in 9Bot modeli var. Bu da benim arkadaşımda olan bir model. Öyle hatırlıyorum. Güzel bir model. Evet, bu mağaza MediaMarkt'ten daha pahalı gibi geldi arkadaşlar bana. PlayStation 5 619 euro civarında. Yanlış hatırlamıyorsam 499'a görmüştük MediaMarkt'te. Evet arkadaşlar, bu expert mağazasında da fiyatlar bu şekildeydi. Evet. Beğendiğimiz birkaç ürün var. Ben mesela eve gidince Türkiye'deki fiyatlarıyla karşılaştırıp bakacağım. Artık durumlar ne? Bilemiyoruz. Durumlara vahim. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.